Evet, konuşmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Madde ötesinin var olmadığını daha açık bir ifadeyle maddenin kesitsel algılama araçlarına göre var olduğunu, her boyutun kendine has yapısının o yapıyı algılayan araçlara göre madde kabul edildiğini anlatmaya çalıştım. Şimdi üzerinde durmak istediğim husus madde üstü. Madde üstü tabiriyle anlatmak istediğimiz şey ne? Bugüne kadarki bütün konuşmalarımızda ve bundan evvelki konuşmamızda evrenin gerçek yapısını değil, kesitsel algılama araçlarımıza göre olan yapısını değerlendirebildiğimizi izaha çalışmıştım. Ki bu konuyu detaylı olarak Evrensel Sırlar isimli kitabımızda, Ruh İnsan Cin isimli kitapta, Hz. Muhammed'in Aleyhisselam Allah'ı isimli kitapta izaha elimizden geldiğince çalışmıştık. Maddeden enerjiye doğru, yani madde, hücre, atom, atom altı yapı, nihayet enerji boyutunun sıralamasını defalarca izah ettik. Yalnız bunun bir de madde üstü yanı var. Madde üstü derken bir madde var, bir de bu maddenin üstü var. Şeklini anlamayalım. Madde bizim algılama araçlarımıza göre var olan bir şey. Fakat bir de bir üst boyut var. Bu üst boyutu hiç bugüne kadar algılamamış olduğumuz, hatta üzerinde düşünmemiş olduğumuz için direkt olarak anlatmam mümkün değil. Bunu misal yollu anlatmaya çalışayım. Şimdi bir insanın vücudunu, bedenini ele alalım. Bu bedende milyarlarca hücreler var. Bu hücreleri biz bugün çok yüksek büyütme kapasitesi olan mikroskoplarla görebiliyoruz. Ve esasında vücudumuzdaki bu hücrelerin milyonlarcasının faaliyetinden haberdar bile değiliz. Farkında bile değiliz. O hücreler ne yapıyor, nasıl yaşıyor, ne tür ilişkiler içinde, nasıl ölüyor, nasıl vücudumuzdan geçip gidiyor, yerine nasıl meydana geliyor, bunların hiçbir farkında değiliz biz. O hücrelerin her biri belli bir canlılık içinde. Ve kendi yapısal özelliği içinde de bir faaliyet halinde. Ama dediğim gibi biz bunun farkında değiliz. Bu hücrelerden ibaret olan beden, milyarlarca hücreden meydana gelmiş beden, esasında tek bir hücreden oluşmuş. Bu tek hücrede mevcut kromozomlardaki genler sayısız bilgileri ihtiva ediyor. Bu sayısız bilgileri ihtiva eden genlerin
önerdiği bir biçimde hücre çoğalmaya başlıyor. Ve değişik bileşimlerle, terkiplerle bir böbreği, bir karaciğeri, bir mideyi, bir kalbi, bir beyni meydana getiriyor. Esasında bütün bu apayrı görevler işleyen organlar o tek hücreden meydana geldi. Ve her bir organın kendine has bir bilinci, bir görevi ve bir çalışma sistemi mevcut. Ama biz dışarıdan baktığımız zaman insan bedeni diyoruz ve bunu tek bir yapı olarak ele alıp değerlendiriyoruz. Nasıl ki biz hücreleri göremiyorsak, biz kendi algılama boyutumuza ve algılama araçlarımıza göre bedendeki bu faaliyetleri değerlendiremiyorsak, kitlesel bir isimle karaciğer, kalp, böbrek gibi tanımlamalarla kaba bir biçimde olaya yaklaşıyorsak, bunun aynını bir üst boyutta ele almaya çalışalım. Tüm galaksiyi 400 milyar diye tahmin edilen yıldızdan oluşan, 400 milyar yıldızdan oluştuğu tahmin edilen galaksiyi bir beden olarak ele alalım. Bu bedenin, bu galaktik bedenin hücreleri gibi düşünelim. Galaksi içindeki yıldızları. Bu yıldızların ayrıca uyduları var tabii. Bu uydularıyla yıldızlar galaktik bedenin organları veya hücreleri gibi. Nasıl ki karaciğerin kendine has bir yapısı, bir çalışma sistemi, bir kendi bilinci, organik bilinci ve bu bilinçle yaptığı bir görev varsa, aynı biçimde galaktik bedenin de organları veya hücreleri gibi olan yıldızların canlılığı söz konusudur. Eğer uzaydan belli bir mesafeden dünyaya bakarsanız, dünyanın üstünde doğru dürüst ne bitkileri, ne hayvanları, ne de insanları görürsünüz. Dünya tek başına bir kütledir. Ama dünya üzerinde bir insanlık, hayvanlık, nebatlık gibi yapılar vardır. Bunlar da kendi işlerinde sayısız teferruatlara ayrılırlar. Her birinin kendine has özellikleri vardır. İşte aynı biçimde galaktik yapıda dışarıdan bakıldığı zaman bir beden, bir birim, bir kişilik hüviyetiyle var olan bir yapıdır. Bu galaktik yapı bizim Samanyolu adını verdiğimiz, Batı'nın İngilizce'de Milky Way, süt yolu diye adlandırdığı galaktik yapı esasında bir canlı birimdir, bir canlı varlıktır. Bir başka galaktik şuur tarafından bu galaktik yapı bir canlı varlık, bir canlı birim olarak algılanır. Bizim tarafımızdan değil. Bir insanlık denen yapının şuuru olduğu gibi aynı biçimde dünyanın da kendine has bir şuuru vardır. Dünya ismiyle işaret ettiğimiz
Bu planetin, uydunun da bir şuuru vardır. Dünyanın şuuru olduğu gibi Güneş'in de bir şuuru vardır. Güneş'in şuuru olduğu gibi galaksinin bir şuuru vardır. Bu galaktik şuur yanında Güneş'in şuuru bizim şuurumuz yanında bir hücremizin şuuru mesabesindedir. Galaktik yapı aynen bir insanın şuuru gibi evren içinde bir birim olarak mevcuttur. Ve milyarlarla galaktik birimler mevcuttur. Evrende milyarlarla galaksi var diyoruz ya. Aslında bunun manası evrende galaktik boyutta mevcut milyarlarla birim var demektir. Bizim yapımıza itibarla, nispetle bir hücrenin şuuru neyse, galaktik bedene, galaktik kişiliğe nispetle de bir güneşin, güneş sisteminin şuuru odur. Galaktik birime, benliğe göre bir yıldızın, bir güneşin şuuru neyse dedim. Şimdi o güneşin yanında dünyanın ve dünyanın üzerinde bir birimin yerini düşünün. Hafsalanız acaba alabiliyor mu? Bir yıldızın büyüklüğü yanında bir insanın yerini ve o yıldızın galaktik beden boyutunda yerini. Bunu anlatabilmek çok güç. Çünkü biz beş duyuyla, yardımcı araçlarla hep madde altına girdik. Madde altı dediğimiz enerjiye giden boyutta mikrokozmosa gittik. Ama makrokozmosu hiçbir zaman değerlendiremedik. Neye benziyor bu? Bir hücrenin çekirdeğinden, bir kromozomdan bedene bakmaya benziyor. Bir hücrenin çekirdeğindeki bir gen bu bedene, bu şuura, bu ana yapıya bakabilir mi? Hayır. O gene göre bir organı dahi idrak etmek, hafsalasına sığdırmak mümkün değildir. O hücre çekirdeğini saran içinde mevcut o sitoplazma sonsuz bir deniz gibi gözüküyor. O genin ismi. İşte biz diyoruz ki efendim bizim yaşadığımız uyduyla, gezegenle falanca gezegen filanca yıldız arasında boşluk var. Hava var. Boşluk kelimesi hava. Burayı çok iyi anlamaya çalışalım. Daha önceki konuşmalarımızda dedik ki her şey atomlardan oluşmuş bir yapı. Ve aslında biz bileşik homojen bir kütleyiz. Atomlardan oluşmuş.
Benim vücudum da atomlardan oluşmuş. Hava dediğimiz yapı da hidrojen, helyum, azot gibi atomlardan oluşmuş. Bir başka maddede. Dolayısıyla atom boyutunda biz bileşik homojen bir kütleyiz. İşte bu bileşik homojen kütleyiz olayı bir alt boyuta, atom altı boyuta indiğimiz zaman yıldızlar arası boşluk kavramını ortadan kaldırıyor. Bir tümel yapı, bir homojen yapı meydana getiriyor. Galaktik boyutta. Biz kendimize göre kopuk kopuk birbirinden ayrı ayrı yıldızlar tasavvur ediyoruz ya, bir yıldız burada, bir yıldız bilmem kaç bin ışık yılı ötede, bir yıldız bilmem kaç bin ışık yılı ötede. Esasında şu bedende hücreler birbirinden ne kadar uzaksa, bunu genişlettiğimiz zaman galaktik boyutta da o yıldızlar o kadar birbirinden uzakta. İki yıldızın arasındaki boşluk esasında bize göre boşluk, gerçekte boşluk değil, doluluk. Ama o doluluğu biz bugün için henüz ilmimiz ve algılama araçlarımız yetersiz olduğu için değerlendiremiyoruz ve o büyük bedeni tespit edemiyoruz. O büyük beden dediğim galaktik beden. Ve galaktik bedende mevcut benlik şuuru. Nasıl şu bedende mevcut bir benlik şuuru var, İşte şu bedende mevcut benlik şuuru gibi o galaktik bedende de bir benlik şuuru var. Diyoruz ki evrende bir yerel gökadalar grubu içindeki Samanyolu'nun dış çapında, kenarında bir yerdeyiz. 30'a yakın galaksi var civarımızda bizim. İşte bu 30'a yakın galaksi esasında 30'a yakın şuurlu galaktik varlıktır. O 30'a yakın şuurlu varlığın bir tanesinin bedenindeki bir hücre değiliz biz. Belki bir hücre, güneş. Biz o güneş sisteminin uydularından birinin üzerindeki milyarlarla insandan bir tanesiyiz. İşte din terminolojisinde melek kelimesiyle kastedilen varlıkların bir türü de bu galaktik varlıklardır. Galaktik şuurlardır. Galaktik birimlerdir. Nitekim geçmiş öze ermişlerden bir tanesi diyor ki biz öyle bir melek tespit ettik, varlık tespit ettik ki onun bizden haberi bile yok, bizim varlığımızdan haberi bile yok diyor. Ve onun büyüklüğünü çeşitli misallerle anlatmaya çalışıyor, detayına girmeyeceğim. Aynı biçimde bizim bedenimizdeki hücrenin de beynimizdeki şuurdan haberi olmadığı gibi beynimizin ve beynimizdeki şuurun da o hücreden haberi yok. O hücre vücutta doğuyor, oluşuyor, büyüyor, gelişiyor, çoğalıyor, ölüyor, gidiyor. İşte bu yapı madde üstü yapı diye tarif edilir. Varlık skalasını 100 santimlik bir cetvel gibi ele alırsak, salt enerji noktası dediğimiz noktayı sıfır noktası kabul edersek, daha sonra kuarkları, myonları, mezonları,
atomları, molekülleri, hücreleri, algıladığımız maddeyi 50 santime doğru yer yer böyle koyarsak, bulunduğumuz madde boyutu bize göre madde dediğimiz bu boyut 50. santimde yer alırsa, bunun daha üstünde ve ötesinde de evrensel boyutlara doğru, makrokozmoza göre doğru sayısız varlıklar var. Ve biz o varlıkların yanında hiç hükmündeyiz. O varlıkların sonsuz, sınırsız gibi değerlendirebileceğimiz yapısını hafsalamıza sığdırmamıza imkan yok. Ama bunu düşünmek zorundayız. Eğer varlığı gerçek şekliyle tanımak istiyorsak, hafsalamızı zorlamak ve bunu anlamak, idrak etmek zorundayız. Nasıl ki atomdan hücreye, hücreden bedene bir sıralama mevcutsa, her biri bir diğerinin içinde milyarlarca defa küçük ama kendi yapısına ve varlığına göre şuurlu, bilinçli ise, aynı biçimde bizim yanında milyarda bir veya trilyonda bir boyutunda kaldığımız ana büyük yapılar da mevcut. Ve biz o bedenlerin içinde bir hiç mesabesindeyiz. Galaksi adını taktığımız varlığın bir birim, şuurlu, bilinçli bir birim, belli bir yaşamı olan bir beden olduğunu fark etmeye çalışalım. Bizim yaşadığımız dünya ve bu dünyanın devamı olan ahiret adı takılan ölüm ötesi yaşam devresi, cehennemi veya cenneti o bedenin içinde belki bir organ, belki bir organ bile değil. Ve bu büyüklüğü de azametini anlatmaya çalıştığım birim, kainattaki, evrendeki milyarlarla birimin bir tanesi daha. Komşusu 30'a yakın arkadaşı var bunun. Bunlar böyle bir arkadaş grubu, 30 kişilik bir arkadaş grubu. Bunlar neyi düşünüyor, neyi konuşuyor, neyi tartışıyor, ne yapıyor? Bunlardan biz bir haberiz. Bedende bir hücre, galakside bir güneş sistemi. Ne hücrenin şuurundan, yapısal özelliklerinden, hissiyatından bir haberdarız, ne de güneş sisteminin ruhundan. Peki bütün bunlardan insanlar tümüyle bir haber olarak mı geçip gidiyor? Hayır. İşte işin püf noktalarından, öz noktalarından, ana noktalarından bir tanesi burası. Ana yapı ne kadar küçülürse küçülsün veya ne kadar büyüse büyüsün, İster mikrokozmoza girelim, gen boyutuna inelim, bakteri boyutuna inelim, kuant boyutuna inelim. İster Güneş
veya sair yıldızlar boyutuna çıkalım, ister galaktik birim, galaktik varlık boyutuna çıkalım, hepsi özü ve zatı itibariyle aynı varlık ve aynı cevherden meydana gelmesi dolayısıyla eğer herhangi bir boyutta, skalanın herhangi bir boyutunda bir birim özüne, zatına inebilirse veya bir diğer ifadesiyle zata doğru bir sıçrama yapabilirse, zatına doğru bir sıçrama yapabilirse, o noktada kendisinden sayısız defa mikro veya sayısız defa makro plandaki birimle iletişim kurabilir. Bu iletişim zati iletişimdir. Ama bunun için kişinin evvela kendi zatını bilmesi lazım. Kendi zatını bilmekten murat ne? Kendi zatını bilmekten murat, önce bulunduğu boyutun varlığı olma kaydına girmiş olan şuurunu bu yanlış blokajdan arındıracak. Şartlanmalar, değer yargıları, duygular, birimsel kabuller gibi tüm hallerden arınacak. Şuurunu arındıracak. Çünkü evren, kainat, biliyoruz ki sonsuz, sınırsız, tekin ilminden hasıl olmuş bir yapıdır. Bu yapıda evrensel öz, zat, şuur, ilim her noktada ve zerrede mevcuttur. Dolayısıyla sizin gerçek şuurunuz, özünüz, zatınız mikro plandaki veya makro plandaki bir atom şuurunda veya bir galaktik şuurdaki bilinçle aynıdır. Ama bu bilinç oluşumunuz dolayısıyla çeşitli kabullerle, varsayımlarla dıştan kopmuş, kalıplanmış, bedenlenmiş bir birimsel şuur haline gelmiştir. Oysa şuur dediğimiz şey eni, boyu, ağırlığı, şekli, kilosu olan bir şey değildir. Şuurun sınırları, kayıtları şuurdaki yanlış bilgilerle meydana gelir. Bu yanlış bilgilerden arındığı nispette şuur mikro ve makro plandaki varlıklarla iletişim kurabilecek hale gelir. Bizim altımızda, bizim altımızda derken yani maddeden atoma, hücreye, atoma giden boyutta çeşitli varlıklar var olduğu gibi bizim madde boyutumuzda çeşitli varlıklar var olduğu gibi bizim içinde sanki bir hücre gibi kaldığımız sayısız çeşitli varlıklar da mevcuttur. Ve onlarla iletişim kurma imkanı dahi bazı kişiler için mevcuttur. Belki bu söylediklerim hafsalanızın alamayacağı boyutlarda bir konudur. Ama böyle bir olay vardır. Bu bilinmeli. Dünyayı, evreni, her şeyi
sadece şu madde bedenlerden gördüğümüz, algıladığımız, var kabul ettiğimiz maddeden ibaret kabul etmek son derece büyük bir gaflettir. 5 duyu verilerinin oluşturduğu kesitsel değerlerden bilincimizi arındırıp gerçek boyutlarıyla alemi, alemleri ve alemlerdeki varlıkları tespit etmek zorundayız. Kelimede, kelimenin şeklinde, isimlerde kalmayalım. Bilelim ki şuurumuzu örten, bilincimizi örten en büyük perdeler, kelimeler ve kelimelerin suretleri, o kelimelerin hayalimizde meydana getirdiği tasavvurlardır. Ve o tasavvurları biz gerçek kabul ederek onların ardındaki mutlak gerçeklerden perdeli yaşıyoruz. Ondan sonra dünyamız daralıyor, basıyor üstümüze. Bütün davamız yedik, içtik, aldık, verdik. Niye aldık, niye alamadık, niye verdik, niye veremedik, neden kaybettik? Ya bunlar hepsi şu dünyada olup biten şey. Maddenin dar ve ilkel değerleridir bunlar. Biliyoruz ki çok kısa bir süre sonra şu madde ortamından geçip gideceğiz. Ve bildiriliyor ki orada geçen zaman boyutu, gideceğimiz ortamdaki zaman boyutu yüz binlerle, milyonlarla seneleri ihtiva ediyor. Ve o boyutun varlıklarından 3-5 kelimeyle söz ediliyor. Çok büyük melekler var deniyor. Bu melekler mikro boyutta var olan melekler olduğu gibi, o güçlere sahip birimsel varlıklar olduğu gibi makro boyutta da mevcut olan varlıklar. Bunlar hep melek kelimesiyle geçilmiş. Ama bunlar birer şuurlu varlık. Eğer biz bugünden bunları anlayıp idrak edemezsek, yarın bunları hiç fark edemeyeceğiz. Görüp geçeceğiz. Ama ne olduğunu bilemeyeceğiz. Şu bedende nasıl hiçbir görevi olmayan bir varlık, bir birim yoksa, her organın, her zerrenin, her hücrenin belli bir vazifesi varsa, bu bedenin içindeki mikro plandaki varlıkların vazifesi, görevi, şuuru olduğu gibi, görev şuuru ve şuurun neticesi yapılan görev olduğu gibi, makro planda da böylesine şuurlu, bilinçli varlıklar ve onların ifa ettiği görevler mevcut. Ne diyoruz? Güneş Samanyolu'nda bir turunu 250 milyon senede tamamlıyor. Güneş var oldu, var olalı bugüne kadar 8 tur atmış ancak merkez çevresinde. Biz o galaktik bedenin merkezinden 32.000 ışık yılı mesafedeyiz diyoruz. 32.000 ışık yılı ne demek? Saniyede 300.000 kilometre. 300.000'i 60 ile çarp, dakikasını bul. 60 ile çarp, saatini bul. 24 ile çarp, gününü bul. 365 ile çarp, neticede çıkan rakam bir ışık yılı. 32.000 ışık yılı mesafedeyiz merkezden diyoruz. Bu galaktik varlığın boyutları acaba hafsalamızda canlanıyor mu? Hiç sanmıyorum. Ve böyle milyarlarla galaktik birimler var.
Bunların ömürleri var. Son bir sene içinde, 1,5 sene içinde yapılan tespitlere göre yeni bir galaksinin doğuşu tespit edildi. Bu yeni bir galaksinin doğuşu demek, Big Bang görüşünün iflası demek. Big Bang görüşüne göre bütün galaksiler o Big Bang'den sonra oluşmaya başladı ve onlar devam ediyor. Hayır, yeni oluşan galaksiler tespit edildi. Yani doğan, büyüyen, ölen galaktik birimler mevcut. Nasıl insan doğuyor, büyüyor, ölüyor, hücre doğuyor, büyüyor, ölüyor. Aynen galaktik birimler de doğuyor, büyüyor, ölüyor. Öyleyse şu dünyanın dar sınırları içinde kazandığına sevinip, kaybettiğine üzülüp, gördüğün rüyadan uyandığın andaki hal gibi yaşadığın günü boşa geçirip üzülme. Çok güzel bir rüya görürsün, uyanırsın. Vah vah ne güzel rüya dersin, elinde ne kalmış hiç. Aynen bu dünyadan gittikten sonra da o geçtiğin ortamda dünya şöyleydi, dünya böyleydi, şuyum vardı, buyum vardı, şuyum yoktu, buyum yoktu'nun derdine, tasasına düşeceğim. Ama o ortama göre belli bir hazırlığın yoksa çok büyük sıkıntılara, azaplara düşeceğim. Zira o içine gittiğin ortam senin bugünkü ortamına hiç benzemeyecek. Misali rüyadır. Rüya aleminde hem sen varsın, hem karşında bir takım varlıklar var. Ama bu bedenin kah parçalanır, kah bozulur, eni boyu bir şey olur, deforme olur. Sonra bir anda eski haline gelebilir. Ortadan yok olmazsın. Rüyada bedene neler olursa olsun, senin benlik şuuruna hiçbir şey olmaz. Halel gelmez. Aynı şekilde ölüm ötesi yaşamda da nelerle karşılaşırsan karşılaş, ne büyük azaplar veya zevkler yaşarsan yaşa, benlik şuurun hiçbir zaman kaybolmayacak. Ama bu benlik şuurun ne kapasitede olacak? İşte o benlik şuurunun kapasitesini şu anda dünyada yaşarken ne düzeye getirebilirsen artık ondan sonra o öyle gidecek. Bu dünyada idrak edemediğin şeyleri daha sonra idrak etmen mümkün değil. Anlayamadığın, değerlendiremediğin, hafsalanın almadığı şeyleri daha sonra değerlendirebilmen, alabilmen, hafsalana sığdırabilmen mümkün değil. Bunun sebebini de birçok zaman yaptım. Burada detayına girmeyeceğim. Burada esas anlatmak istediğim konu şu. Biz bilelim ki mikrokozmosun makrosu değil, aynı zamanda da makro varlıkların mikrokozmozuyuz. O makro varlıklar canlı ve şuurlu varlıklar ve de bizden haberleri bile yok birçoğunun. Bunu bakın dinde peygamber nasıl söylüyor? Allah'a yakın bir takım melekler var ki onlar dünyanın ve insanın varoluşundan bile haberdar değillerdir. İnsanın ve dünyanın varoluşundan bile haberdar değillerdir. Tıpkı senin vücudundaki hücrelerin doğuşundan, büyüyüşünden, çoğalışından ve yok oluşundan haberin olmadığı gibi. Eğer
dünya yaşamında şuurumuzu genişletip, hafsalamızı genişletip, hatta bunların ötesinde zat boyutunda kendimizi tanımak suretiyle bu varlıklarla iletişim kurup evrensel gerçeklere vukuf elde edemezsek, ölüm dediğimiz olayla birlikte yeni bir takım şeyler elde edebilmemiz asla mümkün olmayacak. İşte bu yüzdendir ki şu dünya hayatını yaşarken yarın zaten zorunlu olarak bırakıp gideceğimiz şeylerin kavgasıyla, derdiyle, sıkıntısıyla, üzüntüsüyle günümüzü boşa harcamayalım. Malımızı, mülkümüzü, çoluğumuzu, çocuğumuzu, her şeyimizi burada bırakıp gideceğiz bambaşka bir aleme. Ve o alemin değerleri, değer yargıları buradan son derece farklı. Apayrı. Senin yapına göre bir hücre ne ifade ediyorsa, o galaktik varlığa göre bir güneş sistemi ne ifade ediyorsa, gittiğin ortamda şu dünya ve dünya içinde var olan her şey de onu ifade edecek. Tıpkı uykudan uyanan bir insana rüyada gördüklerinin bir şey ifade etmemesi gibi. Öyleyse bunları anlamaya çalışalım. İdrak etmeye çalışalım. Aksi takdirde bu dünyada kör olan öbür dünyada da kör olacaktır hükmü bizim için geçerli duruma girecek. Bunun yegane yolu önce bilincimizi gereksiz ve yanlış bilgilerden arındırmaktır. Bu gereksiz ve yanlış bilgilerden bilincimizi arındırıp o gerçekleri idrak ederek o gerçeklerin gerektirdiği bir biçimde yaşam düzenine girmezsek, şuurumuzu yarın bizim için hiçbir değer ifade etmeyecek şeylerle harcarsak, doldurursak, perdelersek, bu perdelerden asla ve asla ölümden sonra kurtulamayacağız. Onun için de Hz. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, kişi ne haliyle yaşarsa o haliyle ölüm tadar ve o haliyle tekrar yaşamına devam eder diyor. Bas olur diyor. Öyleyse bu dünyadayken, şu anda yaşarken bu gerçek değerleri, bu gerçek alemleri anlayıp kavrayalım ve o alemleri değerlendirebilecek hale gelerek bu dünyadan ayrılıp gidelim. Bunu yapamazsak çok yazık olacak. Öyleyse konuyu özetlemeye çalışayım yeni baştan. Biz sanki bir ara boyutta yaşıyoruz. Enerjiden bulunduğumuz madde boyutuna kadar olan boyut katmanları ve bizim bulunduğumuz noktadan evrene kadar uzanan boyut katmanları. Her boyutun kendine has birimleri, o birimleri değerlendiren algılama araçları ve bu algılama araçlarının değerlendirmesine göre var olan kendi madde boyutları. Hücre madde boyutu, hücrenin kendi şuuruna göre var olan madde boyutu, atomun kendi şuuruna göre var olan madde boyutu, bedenin ve beynin algılama araçlarına göre var olan madde boyutu
galaktik birimin algılama araçlarına göre var olan galaktik birimler madde boyutu ve bunun daha üstündeki algılayamadığımız katmanlar, boyutlar. Ama özü itibariyle, orijini itibariyle hepsinde mevcut olan bilinç, tek bir bilinç, kozmik bilinç. Ki tasavvufta ona insan-ı kamil, hüviyetine insan-ı kamil, şuuruna, bilincine de akla evvel denmiş. Galaktik varlığın aklına da aklı kül denmiş. İşte biz bulunduğumuz yeri, yapımızı, makro ve mikro plandaki alemleri ve bunlarla olan ilişki şeklimizi çok iyi anlamak zorundayız. Ya bunu yapacağız veya yapamadan giden milyarlar gibi bu dünyadan geçip gideceğiz. Görenler bunları görememişlere bakacaklar, biri daha gitti diyecekler. Belki de onlar bize bakıp vah vah bile demeyecekler. Yapraktan bir dalın kopması bize göre neyse o gerçekleri idrak edip o alemleri yaşayabilenlere göre de birbirinin daha bu dünyadan gitmesi olur. Öyleyse şu dünyayı boşa geçirmeyelim. İlme sarılalım. Bilincimizi ilimle şartlanmalardan, yerel değer yargılarından ve bu değer yargılarının getirdiği duygulardan arındırıp bilincimizin sınırlarından kurtulup sınırsız bilinçle var olmaya çalışalım. Umarım ki bu bize kolaylaştırılmıştır. Allah muinimiz olsun.